Tayland. Namı diğer Gülücükler ülkesi. Aklımıza gelen ilk görüntüler turkuaz sulara uzanan kumsallar, görkemli altın tapınaklar, egzotik meyveler ve sokakları dolduran o meşhur baharatlı yemek kokusu. Ama her madalyonun olduğu gibi Tayland'ın da bir diğer yüzü vardır. Bangkok'un neon ışıkları altında saklanan sırlar, turistlerin sıkça düştüğü acımasız tuzaklar, ucuz denilen hayatın gerçek bedeli ve Batı'nın anlamakta zorlandığı karmaşık bir sosyal yapı. Bu belgeselde kartpostalların ötesine geçiyoruz. Tayland'a nasıl gidilir? Gerçekten ucuz mu? Meşhur gece hayatı bir eğlence mi yoksa bir tehlike mi ve en önemlisi ise Ladyboy fenomeninin arkasındaki gerçek ne? Gülücükler ülkesinin derinliklerine inmeye hazırsanız başlıyoruz. İlk önce şu soruyu sormak istiyorum sizlere. Sizler hiç Tayland'a gittiniz mi veya gitmeyi düşünüyor musunuz? En çok merak ettiğiniz konu ne ve eğer Tayland'a gittiyseniz sizleri şaşırtan olay ne yorumlar kısmına bırakırsanız harika olur. Böylelikle diğer insanlara da yardımcı olmuş olursunuz. Güneş battığında Tayland'ın bambaşka bir yüzü ortaya çıkar. Bangkok, Pattaya ve özellikle de Bangla yolu dünyanın en ünlü ve en kötü şöhretli gece hayatı merkezlerinden bazılarıdır. Burada sınırlar bulanıklaşır. Neon ışıklı kulüpler, devasa bira barları, sokak gösterileri ve elbette go-go barları. Eğlence arayanlar için vaatler sonsuzdur. Ancak bu ışıltılı dünya hazırlıksız olanlar için tehlikelerle doludur. Turist tuzağı barlar, normalin kat kat üzerine gelen hesaplar, içeceğinize atılabilecek maddeler ve yan kesicilik bu bölgelerde sıkça yaşanan sorunlardır. Tayland gece hayatı size unutulmaz bir eğlence de yaşatabilir, hayatınızın en kötü kazığını da atabilir. Kural basittir. Asla tek başına sarhoş olmayın. İçeceğinizi gözünüzün önünden ayırmayın ve size fazla iyi gelen tekliflere karşı daima şüpheci olun. Tayland denince akla gelen en merak edilen ve Batı tarafında en çok yanlış anlaşılan konulardan bir tanesi de popüler tabirle Ladyboy'lardır. Yerel dilde Kathoy olarak bilinen bu bireyler genellikle trans kadınlar veya kendini feminen olarak tanımlayan erkekleri ifade eder. Ancak Tayland kültüründe bu Ladyboy'ların yeri batıdaki trans bireylerden çok daha farklıdır ve maalesef ki karmaşıktır. Budizmin cinsiyet kimliği konusundaki daha akışkan bakış açısı sayesinde Ladyboy'lar Tayland toplumunda yüzyıllardır var olan ve yüksek oranda görünür olan bir gruptur. Onlar sadece gece hayatının veya turistik şovların bir parçası değildir. Onlar günlük hayatta bir restoranda garson, bir bankada memur veya bir güzellik salonunda uzman olarak görebilirsiniz. Tayland toplumu bu kimliği büyük ölçüde kabul etmiştir. Ancak bu tam bir eşitlik olduğu anlamına gelmez. Hukuki olarak cinsiyet değiştirme işlemleri hala karmaşıktır ve birçok ladyboy özellikle turistik bölgelerde gece hayatına veya seks işçiliğine yönelmek zorunda kalmaktadır. Bu Tayland'ın cinsiyet kimliğine dair karmaşık ve eşsiz sosyal yapısının bir parçasıdır. Ancak Tayland dünyanın en misafirperver ülkelerinden biri olsa da turizmin olduğu her yerde olduğu gibi burada da fırsatçılar vardır. Düşmemeniz gereken en yaygın 3 tuzak vardır. Tuk tuk tuzağı. Bir tuk tuk şoförü size çok ucuz veya bedava bir şehir turu teklif ederse bilin ki günün sonunda sizi anlaşmalı olduğu pahalı ve kalitesiz terzi, kuyumcu veya hediyelik eşya dükkanlarına götürmeye çalışacaklardır. Binmeden önce fiyatta net anlaşın ve rotayı siz belirleyin. 2. Tapınak kapalı alanı. Bir tapınağın girişine yaklaştığınızda resmi görevli gibi görünen biri size gelip bugün kapalı, dini bayramlar var, gel seni başka yere götüreyim derse inanmayın. Bu sizi bir numaralı tuzağa yani komisyon alacakları dükkanlara götürmek için kurulan klasik bir oyundur. 3. Motor ve jet ski kiralama tuzağı. Bu en tehlikelilerinden birisidir. Motosiklet veya jet ski kiralarken pasaportunuzu asla rehin bırakmayın.
ve aracı teslim almadan önce üzerindeki her çiziğin, her hasarın videosunu ve fotoğrafını çekin. Aksi takdirde aracı geri verdiğinizde siz yapmasanız bile mevcut çizikler için sizden fahiş miktarlarda para talep edebilirler. Ancak yine de bu ülkeye gitmek sandığınızdan çok daha kolay ve en önemlisi ise ucuzdur. Ancak şunu unutmamakta fayda var. Tayland'a giriş kuralıdır. Ülkeye girerken ve ülkeden çıkarken üzerinizde belirli bir miktarın üzerinde nakit para veya eşdeğer döviz bulunduramazsınız. Kurallar sık sık değişir ama bu yüzden de gitmeden önce lütfen konsolosluk sitelerinde kontrol edin. Ancak Tayland'ı şöyle bir gözlemlediğimizde onun tam olarak bir ülke olmadığını söyleyebiliriz. Adeta bir deneyimler bütünüdür. Ne aradığınıza bağlı olarak size farklı bir yüzünü de gösterebilir. Bangkok özellikle kaosun başkentidir. Asla uyumayan bir metropolde görkemli büyük saraylar veya yatan Buda tapınağı gibi tarihi harikaların yanında devasa alışveriş merkezleri ve dünyanın en iyi sokak lezzetlerini de bulabilirsiniz. Güney adalar ise burası özellikle de The Beach filmindeki o meşhur cennettir. Phuket, Tayland'ın en büyük ve en turistik adasıdır. Hareketli gece hayatı, lüks otelleri ve kalabalık plajları ile bilinmektedir. Daha sakinlik veya doğa arayanlar için Krabi'nin Kireçtaşı kayalıkları veya Koh Samui sakin koyları idealdir. Eğer denizden çok kültür, doğa yürüyüşleri ve daha ruhani bir deneyim arıyorsanız ise kuzeyin başkenti Chiang Mai tam size göredir. Burada filleri etik bir şekilde ziyaret edebilir, ormanların içinde kaybolabilir veya yüzlerce yıllık tapınakları keşfedebilirsiniz. Tayland'ın ekonomisi büyük ölçüde turizme ve tarımsal ihracata dayalıdır. Para birimleri ise Tayland bahtıdır. Peki o meşhur soru olan Tayland ucuz mu sorusunun cevabı ise en bariz şekilde kime göre ve neye göredir? Eğer bir sırt çantalı gezgin gibi yaşar, yerel halkın yediği sokak yemeklerini ki muhteşemdirler tercih eder ve mütevazı pansiyonlarında, hostellerde yani kalırsanız evet Tayland hala Avrupa ve diğer ülkeler için çok ekonomiktir. Bir tabak lezzetli pad thai'yi sokakta çok ucuza yiyebilirsiniz. Ancak lüks bir tatil arıyorsanız uluslararası oteller, şık restoranlar ve özel turlar söz konusu olduğunda fiyatlar hızla birçok ülkeyi ve hatta Londra seviyelerine ulaşmaktadır. Geçim yani yerel halkın yaşamı ise bambaşkadır. Asgari ücret turistik bölgelerdeki fiyatların çok altındadır. Bu yüzden turizm ülke için hayati bir gelir kapısıdır. Ama uzun lafın kısası oldukça ekonomiktir. Bütün bir ülkeyi toparlayacak olursak Tayland bir zıtlık ülkesidir. Bir yandan ruhani tapınaklar ve sarsılmaz bir dingillik, diğer yandan ise Bangkok'un kaotik geceleri. Bir yanda dünyanın en misafirperver insanları, diğer yandan turistleri avlamaya çalışan fırsatçılar. Gülücükler ülkesine gitmek unutulmaz bir deneyimdir. Size vaat ettiği şey mükemmel bir tatil değil, hayatı sorgulatacak gerçek bir maceradır. Bu ülkeyi anlamanın en iyi yolu ise ona saygı duymaktan geçer. Kültürüne, insanlarına ve kurallarına saygı gösterdiğinizde Tayland size neden cennet dendiğini fazlasıyla gösterecektir. Ama hazırlıksız veya dikkatsiz olursanız gülümsemenin ardındaki gerçeği acı bir şekilde öğrenebilirsiniz.